Merhabalar. Bu videoda Excel grafiklerinde en büyük ilk 3 değeri grafiklerde göstermeyi anlatacağım. Şu şekilde bir tablomuz var. Satışçılar, satışlar ve bunların büyüklüklerini gösteren bir sütun var. Bunlar değiştikçe, mesela bu tablodaki ilk 3 değer şurada ifade ediliyor. Mesela burada şunu değiştirelim. Şurayı 50 yapalım. Grafiğimizdeki ilk 3 değer değiştiği için bunlar da değişiyor. Şurayı 80 yapalım mesela. Buralar da değişiyor. Bunu nasıl yaparız onu göstereceğim. Bunun için de şu formülden faydalanacağız. Eğer ve büyük fonksiyonların iç içe kullanıldığı kısa bir fonksiyon yazacağız. Diğer sayfadan devam edelim. Şimdi burada şöyle bir formül yazıyoruz. Eşittir. Eğer parantez aç B2 satışlar eşittir. Büyük. Büyük ne için kullanılıyordu? Bir aralıktaki en büyük işte ilk 5, ilk 2, ilk 10 gibi değerleri bulmak için bu fonksiyonu kullanıyoruz. Parantez aç. Şunu da büyük yazayım. Eşittir. Büyük. Bu sefer aralık veriyorum. Hangi aralıktaki ilk 3 değeri hesaplayacağım? B2, B10 aralığındaki. Burayı sabitliyorum. F4 diyorum. Birinci büyük değeri getir. Dedim. Kapattım. Peki getirdikten sonra ne yapayım diye soruyor. İşte burada tırnak içinde Windows ve nokta tuşlarına basıyoruz arkadaşlar. Burada bir onay işareti var. Onu tıklayalım. Kapatalım ve tırnak içine, yani metinsel ifade gibi aslında bu bir sembol ama Excel dilinde metinsel ifade olduğu için tırnak içinde kullanıyoruz. Noktalı virgül. Şimdi formülün bundan sonraki isterseniz demin yaptığımız gibi elle yazarsınız. Ben kopyalamayı tercih ediyorum. Çünkü bir iki yerini değiştireceğim sadece. Şuraya kadar kopyalıyorum. Ctrl C. Şimdi birinci büyük değeri getirdik. Şimdi ne yapacağım? Formülün şuraya kadar olan kısmı aynı zaten. 2 diyorum. İkinci büyük değeri getir. Getirdikten sonra ne yap? İşte noktalı virgül. Tırnak içinde Windows nokta ve ona işaret. Tırnağı kapat. Noktalı virgül. Kopyalamıştım. O duruyor zaten. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Şuraya üçüncü büyük değer diyorum. Noktalı virgül. Tırnak içinde Windows nokta tuşlarını birlikte bastım. Ona işareti. Tırnağımı kapattım. Eğer yoksa hiçbir şey getirme. Yani çift tırnak deyip 1, 2, 3 tane galiba parantez açmıştım. Yoksa hata verir zaten. Enter'a bastım. Şöyle aşağı doğru çekelim bakalım. Evet. Bu şekilde getirdi. Şurası şöyle olsun. Biraz grafik dağılımı. Evet bakın ilk 3 değerim bunlarmış ve bunlar otomatik olarak güncelleniyor. Buradaki veriler güncellendiği sürece buralarda güncelleniyor. Şimdi bunu grafiğe nasıl bağlayacağız? Sütun grafik kullanalım. Şöyle yapalım. Şimdi şurayı seçeyim. Ekle diyelim. Burada kümelenmiş sütun var, yığılmış sütun var. %100 yığılmış sütun var. Ben kümelenmişi tercih ediyorum. Şimdi içi boş geldi. Merak etmeyin, onu birazdan işte verilerle oynayarak onları düzelteceğiz.
Şöyle grafik tasarımından veri seç diyorum. Şunu kaldırıyorum. Bu otomatik seçildi. Ben buraya ekleyeceğim zaten şimdi. Şurada seri adımı soruyor. Yani şuraya salesperson yazalım. Satışçı. Seri değerlerim de şunlar. Yani aslında yanlış yazdım. Şurası sales olacaktı. Satışlarımın değerleri de bunlar. Evet, şurada bir şey yanlış yaptık. Daha doğrusu şu başında varsayılan olarak 1 çıkıyor. Şöyle yapalım. Tekrar sileyim. Değerlerimi tekrar seçeyim. Tamam. Yeniden ekle diyorum. Bu sefer seri adımı soruyor. Reward yani ödül diyorum. Şurayı siliyorum. Şurayı seçiyorum. Tamam diyor. Burayı düzenle diyorum. Bu sefer de satışçılarımın isimlerinin olduğu alanı seçiyorum. Ve tamam diyor. Evet, bakın grafiğim geldi. Burada tabii bir çeşitli grafik türleri var. Hani grafiğin türünü şuradan istediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şunu seçeyim şimdilik. Fena görünmüyor. Şimdi iş nereye kaldı? Şuradakilerin ilk 3 değerin bu grafikteki şurada görünmesine kaldı. Bunun için ne yapıyorum? Şuraya tıklıyorum. Sağ klik, veri etiketi ekle diyorum. Veri etiketleri eklendi. Veri etiketlerinin üstüne bir kere tıkladım. Şuradan da getirebilirsiniz. Yani veri etiketleri, mesela diğer seçenekler var şurada. Bakın burada değer ve öncü çizgileri göster var. Bunları kaldırıyorum. Ve hücrelerdeki değer diyorum. Hücrelerdeki değer deyince buradaki hücrelerdeki C sütundaki award yani ödül alanındaki değerlerimi tekrar buraya seçiyorum, getiriyorum. Gördüğünüz gibi geldi. Şöyle çekeyim biraz daha sağa doğru. Evet. Evet, ne yapmış olduk? Bir özetleyelim. Tablomuzu formüle bağladık. Şuradan itibaren C2 hücresine formülümüzü girdik. Şurada aşağıda yazan formül. Örnek dosyayı zaten yorum kısmında yine paylaşacağım. Oradan da inceleyebilirsiniz. Daha sonra grafik alanımızı belirledik. Sütun grafiği tercih ettim. Daha sonra da veri etiketleri ekleyerek hücrelerdeki değeri seçip işlemi tamamladık. Şimdi mesela bir deneme yapalım. 51 değil de burası 60 olsun mesela şu satışçının değeri. Bakın otomatik olarak ilk 3 değer güncelleniyor. Şurası mesela gitsin 75 olsun. Bakın otomatik olarak ilk 3 değer güncellendiği için grafik de güncelleniyor. Dinamik bir grafik zaten. Şöyle, yani bunu dediğim gibi daha önceki videolarımda da söyledim. Ben bunu tablo olarak belirlemedim. Hani buraya yeni bir satışçı eklendi diyelim ki. Bu grafiğin otomatik güncellenmesini istiyorsanız bu tablo olarak belirleyin. Onu nasıl yapıyorduk? Geçen videoda göstermiştim. Ctrl L ile tablo olarak belirleyin. Tamam. Mesela şuraya kendi ismimi ekleyeyim. Bakın grafik güncellendi. Burası da diyelim ki iyi bir satış yaptım diyelim ki 99 oldu. O yeni eklenen kişi de buraya otomatik olarak gelmiş oluyor. Grafiklerinizde bu tip göstergeler, veri etiketlerini daha belirgin kullanabilirsiniz bu şekilde. Kanaldaki diğer videolara da göz atmak isterseniz burada Excel ile ilgili bir sürü video var. Her seviye için. Şuradan tekrar göstereyim. Biraz yavaşlık var. Aynı zamanda PowerPoint ile ilgili videolar da çekmiştim. Onların da oynatma listesi şeklinde oradan görebilirsiniz. Şimdi
yavaşlık olduğu için gelmiyor videolar şuraya. O yüzden kanalım zaten videoları paylaşıyorum. Evet, şöyle aşağı doğru geleyim. Yani burada istediğiniz özelliği yazarsanız şurada arama kısmına, orada benim değil başka Excel eğitimi veren arkadaşlarımın videolarını da oradan takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.